8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün yine çok önemli bir konudan bahsedeceksiniz. Botoks'tan bahsedeceksiniz. Botoks hangi bölgelere uygulanır? Ne kadar zamandan beri yapıyorsunuz? Nedir? Bir detaylı anlatır mısınız? Botoks aslında bildiğiniz gibi herhalde dünyada en yaygın uygulanan ilaçlardan biri. İlaç kategorisinde olduğu için böyle söylüyorum. Zaten estetiğe girişi de öncelikle tıbbın diğer alanlarındaki tedavi aşamalarında birdenbire kaş arasındaki kırışıklığın da giderildiğinin görülmesiyle bize hediye edilmiş bir uygulama. Ben hep öyle görüyorum. Medikal estetiğin en büyük hediyelerinden biri botoks. Çünkü hem bugünü güzelleştiriyor, hem geleceğe doğru cildimizi koruyor. Hem bir tedavi ama hem de bir aşı aynı zamanda. Ben hastalarıma öyle anlatıyorum. Nasıl hasta olmamak için aşı oluyorsak, cildimizde çizgiler, kırışıklıklar yer etmesin, ileriye yönelik cildimiz eskimesin diye botoks oluyoruz. Açıkçası böyle. Peki botoks yaptığımızda şu şekilde kalıyor muyuz diyenler çok oluyor hocam. Kalıyor muyuz? Kalıyor muyuz? Bence yani bende botoks var tahmin ediyorum. Sizde de Evet, var. bende de var. Ben de kalmışım. Yani Aynı sonuçta şekilde. hiç bir şekilde eğer istemezsek maske surat, ifadesiz donuk suratlar bunlar olmaz. Bu tamamen uygulama tekniğine, biraz da hastanın istemine bağlı tabii. Kimi hasta hiç kıpırdamak istemiyor ve o görüntüyü yakaladığınızda ancak mutlu oluyor. Kimi hasta bayağı mimiklerinin korunduğu, sadece çizgilerin hafifletildiği, daha farklı bir metotla uygulanmış bir botoksu tercih ediyor. Biz, yani siz, ben gibi daha standart kullanıcılarda makul ölçüde Ortası mimiklerin olsun. kaybolduğu ama maske suratın yerleşmediği bir uygulamayı tercih ediyor. Bunların hepsi mümkün. Çünkü hocam sizin de bildiğiniz gibi botoks bir matematik. Evet. Matematikle yaptığımız için, hayatta matematiğin ta kendisi olduğu için gayet her şey mümkün, istediğimiz sonucu elde edebiliyoruz. Hocam peki ifade kaybı olur mu botoksta? Ya da yanlış uygulamalara mı bağlı? Ya da bizim hani elimizde olmayan sebeplerle mi oluyor? Aslında ifade kaybı olmuyor ama ifade değişikliği oluyor ve bu mutlaka olacak. Bazen hastalarım da aynı bu şekilde söylüyor. Ama ifadem hiç değişmesin. Ama bu mümkün değil. Çünkü sizin yaptığınız bir takım mimikleri ben durduruyorum. Artık yapamıyorsunuz, yapmamanız gerekiyor. Yani uygulamanın amacı bu. Artık o mimikleri yapmıyor oluşunuz. Dolayısıyla göz kapağınız belki kaşlarınız hafif aşağıya doğruydu. Onları işlemin gereği yukarıya alıyoruz. Nasıl olacak da hiç değişmeyecek ifademiz. Değişecek ama olumlu, pozitif yönde değişecek. Eğer tabii ki bazen uygulama hatasına bağlı olabilir. Bazen kişinin biliyorsunuz anatomide değişmeyen tek şey varyasyon. Yani değişiklik, kaslarımızın yapısında değişiklik vesaire. Siz olması gereken yere yaparsınız ama farklı bir kas geçiyordur oradan. Buna bağlı bir farklılık ortaya çıkabilir. Toksinin emilmesi sırasında vücut ısısından tutun da kişinin yaptığı hareketlere kadar her şey önemli. Bu emilim esnasında bir takım değişiklikler olabilir duruma göre. Onlar da bozukluklar veya hoşa gitmeyen görüntüler yaratabilir. Ama şöyle bir şey var, toksinde benim en çok sevdiğim ya en kötü ihtimalle etkisi geçici olan bir uygulamanın yan etkisi asla kalıcı olmuyor. Ortaya çıkan yan etkiler, olumsuz görüntüler, sevmediğimiz haller hepsi botoksun etkisinin sonlanmasından çok daha önce ortadan kalkıyor. Ya da belli değişiklikleri de düzeltebiliyoruz. Çünkü yine burada matematik devreye giriyor. Vücudumuzdaki o muhteşem dengeyi sağlayan kasları karşıtlarını yakalayarak oraya yaptığımız uygulamalarla o dengesizliği de ortadan kaldırabiliyoruz. Hocam şöyle bir soru sormak istiyorum. Hani halk arasında vardır ya, kaşı gözü oynuyor derler. Hani böyle bir söz vardır. Şimdi bazı insanlar çok aşırı mimik kullanır. Yani bu mimik hani gülümsemek anlamında bahsetmiyorum. Mesela konuşurken sürekli kızar ya da konuşurken sürekli kaşlarını kaldırarak hareket eder ki bunlar artık bir anlamda tik haline gelmiş davranışlar. Aslında hoş davranışlar da diyemeyiz. Botoksun, yani yıllardır bunu uygulayan bir hekim olarak bu etkileri için ne düşünüyorsunuz? Buna yani verdiği yanıt olarak tabii tüm mimik kasları kontrol altına alabildiğimiz için o bahsettiğiniz gerçekten artık kişinin bir anlamda tik edindiği gereksiz mimik kullanımını da ortadan kaldırıyor ya da minimuma indiriyor.
Unutuluyor mu peki daha sonra bu mimik? Eğer uzun süreler yapılırsa, yani tek bir botoks uygulamasından sonra kasımızın hafızası silinmiyor. Aynen bahsettiğiniz gibi kas hafızası diye bir şey var. Hücrelerin hafızası var ve biz uzunca bir süre onları stopladığımızda elbette ki bir dönem yapmadı ve botoksa gelemedi. Botoks açıldı, çizgiler yerine geldi ama o eski aşırı tiyatral mimikler yerine geri gelmiyor. Çok daha makul, ölçülü bir şekilde gidiyor. Kas hafızasını ben en çok açıkçası masseter botoksunda seviyorum. Diş sıkan hastalarda yaptığımız, bana göre estetikten öncelikle diş sağlığını korumak için yaptığımız masseterde gerçekten masseter çok daha çabuk unutuyor. Çok çabuk, hafızası çok zayıf bir kas ve hem yüzün şeklindeki o ovallik hoş bir şekilde kalıcı hale geliyor. Hem de hasta artık dişini sıkmaktan vazgeçiyor ama tabii tek parametresi masseter değil, onun farklı bir kası daha var. Orayı da gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu botoksların peki süresi ne kadar hocam? Yani ne kadar? Bazı danışanlar diyor ki 2 ayda bitti. Bazı diyor ki yok benimki 8 ay sürdü. Böyle bir şey var mı gerçekten? Tabii ki var. Çünkü biz her türlü maddeyi kendi vücut yapımızın içinde kullanıyoruz. Kendi genetiğimize ait özellikler. Değişmeyen tek şey bu. Ama onun dışında pek çok faktör var değişen. Kişi çok spor yapıyor olabilir. Ağır sporu sürekli yapıyor olabilir. Bu da kas kullanımını artırdığı için mutlaka botoksun kullanım süresine etki ediyor. Bulunduğu ortam, yaşam koşulları, hocamın bahsettiği gibi mimik alışkanlıkları, Kullanılan ilaçlar belki hocam. tabii ki gördüğü tedaviler, bunların hepsi botoksun kullanım süresini etkiliyor. Hatta bazen aynı hasta karşımızda gelip diyor ki ya bir öncekini ben 6 ay kullanmıştım. Bu sefer 3,5 ayda bitti. Mevsimsel farklılıklar dahi devreye girebiliyor. Ben özellikle yaz öncesi yapılmasını çok seviyorum. Çünkü yazın biz aslında güneşli havada çok mimik yapıyoruz. Evet. Gözümüzü kısıyoruz, kaşımızı çatıyoruz ve ne yapıyoruz? Oradaki deriyi kasların arasına alıp kırıyoruz ve çizgilendiriyoruz. Onu önlemek için çok seviyorum ama yazın bu mimik hareketleri istemsizce yapmaya çabaladığımız için botoks dahi olsa çoğunlukla kullanım süresi bir miktar kısalabiliyor. Ama 8 ay bence bu bir çan eğrisi. Botoks kullanım süresine baktığımızda çan eğrisinin bir ucunda çok kısa kullanan, 2-2,5 ay kullanan kişiler, bir ucunda 7-8 ay çok uzun süre kullanan kişiler ama çoğunluk için süreç 3,5 ay ile 4,5 ay arasında değişir. Evet, ortalama önemli bir ayrıntı. Senede 3 kez botoks makuldür. 2 kez de yaptıran hastalar süreyi kaçırmış olmuyorlar çoğunlukla ama dediğim gibi bu bir çan eğrisi. Muhtemelen tıpta hemen hemen her alanda çok fazla kullandığımız iki uçtakileri çok göz önünde bulundurmadan genele bakarak konuşmamız gerekiyor ve genelde 3,5-4,5 aydır. Peki en çok sorulan sorulardan birisi de şu aslında hastalar tarafından. Botoks yaptırdığımda, ilk botokstan bahsediyorum. Botoks yaptırdığımda evet çok güzel açıldı. Peki ben bu işlemi istemiyorum daha sonrasında, yaptırmak istemiyorum. Yaptırmadığımda eski halimden kötü mü olacağım? Çok güzel bir soru. İşte bu hakikaten. mümkün değil. Evet, bunu her hasta sorar. İstisnasız. Ben 20 yıldır botoks yapıyorum. İstisnasız bunu sormayan hastayı görmedim. Çok haklısınız. Mümkün değil. Az önce bahsettiğimiz sebeplerden dolayı siz ne zaman botoksu bırakırsanız bırakın, ister birinciden sonra, ister 15 yıl sonra bıraktığınız yerden başlıyorsunuz. Yani 30 yaşında başladıysanız 40'a bile gelseniz 30'lu yaşların cildiyle bırakmış oluyorsunuz. Ne olursa olsun her zaman bugün olduğunuzdan çok daha iyi bir halde olacaksınız. Aslında o güzelliğe aynada biz kadınlar alışıp daha sonrasında o botoksuz halimize alışamıyoruz. Onun bizim gerçek halimiz olduğunu kabullenmekte zorlanıyoruz. Çünkü o diğerinden daha iyi değil. Ama ben bugüne kadar botokstan vazgeçen hasta galiba hiç görmedim. Belki ara vermiş. Ara veren bile neredeyse olmuyor. Sadece gebelik, emzirme gibi zorunlu süreçlerde bir ara verdiklerinde ilk koşarak gelip bari botoksumla başlayalım da diğerlerini sonra yapalım. Çünkü bağımlılık. Bazı uygulamalar bağımlılıktır. Vücudumuzun yarattığı değil, aynada gördüğümüz güzelliğe duyduğumuz bağımlılık. Aynen, hislerimiz. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum size. Şimdi botoks deyince en çok akla gelen işte kaş ortasındaki ya da alın ya da kaz ayakları. Botoksun aslında yüzde çok geniş bir kullanım alanı var. Botoksu yüzde ne amaçla kullanıyorsunuz? Böyle detaylı anlatır mısınız?
Tabii sizin bahsettiğiniz saha aslında mutat ve genellikle tercih ettiğimiz yerler. Ama pek çok yerde az önce bahsettiğimiz gibi diş sıkma tedavisinde kullanabiliyoruz. Çenelerde taş çene görüntüsü olur bazen. Çene kasımızı çok kuvvetle kullandığımız için o bölgede şuradaki kullanıyoruz. çukurluklardan bahsediyoruz Evet, böyle. sanki çenede selülit varmış gibi görünür. Evet. O bir kas hareketinden kaynaklandığı için botoks orada etkili. Yüzün lifting edilmesinde kullanıyoruz. Yani yüzün yukarıya kalkışında. Çünkü zamanla boynumuzdaki kasın lifleri yüze doğru geldiği için orayı aşağıya çekiyor. Serbestleştirdiğimizde yüz kendiliğinden yukarı çıkıyor. Boyunda da kullanılabiliyor. Evet, güzel bir ismi vardı onun, Nefertiti botoksu diye. Evet. Nefertiti botoksunun amacı odur. Yüzü yukarıya doğru taşımak. Dediğiniz gibi boyundaki çizgilerde kullanıyoruz. Migrende aslında kullanabiliyoruz. O başka bir konu. Güzellik konusu değil ama migren botoksunda da kullanılabiliyor. Ağız çevresindeki o barkod çizgilerinde kullanılabiliyor. Yine ağız kenarı düşüklüğünde marionet çizgisi dediğimiz o çim bıyığı tabir edilen çizgilerde kullanılabiliyor. Oldukça geniş bir kullanım alanı var. Boyunda peki? Ben boyunda şunu çok dikkate alıyorum. Bir kişinin boynunda çocukluğundan kaynaklanan çizgiler varsa, kolye tarzı çizgiler özellikle, açıkçası botoks orada çok minimal işe yarıyor. Cildin yapışıklığını ortadan kaldırabilecek, hani onu biraz release edecek kadar minimal bir kullanım, ancak o kadar faydalı. Fakat boyun kasından kaynaklanan, özellikle dikine, hatlar, ray gibi görünen, çok sevmediğimiz özellikle kadında, Dekoltemiz. evet, dekolteyi bozan görüntüleri ortadan çok güzel kaldırıyor. Peki son olarak şunu soracağım hocam. Normal botoks uyguladığınız kaz ayaklarına tabii ister istemez orası yok olunca kişi buradaki kırışıklıkları bu defa hisseder oluyor. O yüzden sordum bu soruyu. Onlar için başka yöntemler. Onun için ne yapıyorsunuz diyerek son sorumuzu da o kadar çok olayım. şey yapabiliyoruz ki doktor bey. Yani mezoterapiler, gözaltı dolguları, o bölgede morfeosate uygulaması, bunların hepsi birer seçenek. Evet. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler Çok için. sağ olun, çok güzeldi. Ben gerçekten Salih Hocam anlatırken kendim de çok bilgileniyorum, faydalanıyorum. O yüzden sorularımın aslında bir kısmı da kendi deneyimlerimize yönelik olarak sorular oluyor. Biraz medikal anlamda da eğitmiş oluyorsunuz bizi. Estağfurullah, estağfurullah. Çok güzel sorular, karşılıklı sohbet çok keyifli. Çok sağ olun sizler de. Evet efendim, medikal estetik hekimi Doktor Salih Sönmez Ateş bizlerleydi. Kendisine verdiği değerli bilgiler için, botoks hakkındaki bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programımız son hızıyla devam ediyor.